Bir zamanlar Keira Knightley'nin hiçbir yanlış yapamayacağına inanılıyordu. Oyuncu, özellikle gurur ve ön yargı, kefalet ve daha yakın zamanda Boston Boğazı'ndaki dönem rolleriyle tanınıyor. Onu güncel bir gardıropla, devasa bir yatta, eski bir karton parçası gibi bir MacBook dizüstü bilgisayar taşırken görmek, Knightley'nin daha modern projelerde yer alması gerektiğini kanıtlamak için gereken kanıt. Netflix filmi The Woman in Cabin 10'de Knightley, bir vakfın zengin yönetim kurulu üyeleri arasında garip bir yabancıyı canlandıran gazeteci Laura Lowe Blacklock'u canlandırıyor. Gündemdeki bir yardım etkinliğinden sıradan bir akşam yemeğine uygun, şık ve ışıltılı bir elbise giyiyor. Ancak aynı zamanda potansiyel bir suç gazeteciliği anahtarını çevirdiğinde hırslı bir şekilde çatışmacı ve doğrudan davranıyor. Ruth Weir'in aynı adlı romanının konusu bir film uyarlamasını hak edecek kadar ilginç geliyor. Ancak belki de bazı şeylerin sayfada kalması daha iyi. Simon Stone'un yönettiği 10 numaralı kabindeki kadın, heyecan verici, zorlu bir gizem. Guy Pearce'ın canlandırdığı Richard Bulmer'ın kendisinden istediği bir yolculukta Lo, ilk gece denize düşen bir adam keşfeder. Ancak tüm misafirler ve mürettebat üyeleri hesaba katıldığı için kimse ona inanmaz. Lo'nun o gece gördüklerini unutmaya karşı direnci, birkaç gün süren tehditlere, ölümden dönme deneyimlerine ve şaşırtıcı keşiflere dönüşür. Ancak bunların hiçbiri, 10 numaralı kabindeki kadını, skandal dolu benzersiz bir gerilim filmi yapmak için gereken asgari ağırlığı taşımaz. Gemiye ilk adım atıldığı andan itibaren, kim yaptı sorusunun açıkça ortaya çıkamayacağı bir başka kim yaptı sorusu. The Woman in Cabin 10, sığ bir gizemi takip ediyor. Lo, herhangi bir film veya televizyon programında görülen ortalama bir gazeteci arketipi. Haber dünyasında çığır açan Lo, gazeteciliğin altın yıldızı olarak kabul edilse de kişisel hayatında ortalamanın altında kalıyor. Filmin ilerleyen bölümlerinde bir nedenden ötürü önem kazanan romantik hayatı onu sayısız kez hayal kırıklığına uğratmış ve film, gerçekleri anlatma mesleğine olan bağlılığı nedeniyle sosyal çevresinin eksik olduğu izlenimini veriyor. Travmatik bir olaydan sonra Lo, izin almayı reddeder ve bunun yerine yükünü hafifletebilecek yeni bir hikaye peşinde koşmaya karar verir ya da en azından öyle düşünür. Richard, karısı Anne'in 4. evre lösemiden ölmekte olduğunu düşünerek, adına kurduğu bir vakıf için farkındalık yaratmak üzere Norveç'te düzenlenecek bir bağış toplama galasına giderken, milyarder yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yatına binmesini bizzat Lo'dan rica eder. Lo, yatı, eğlenceli kısım olarak tanımlıyor. Yani, aniden kansere ilgi duymaya başlayan bu milyarderler hakkında ilginç bir şeyler bulma şansı. Seyirci içinse eğlence, şampanyanın su kadar bol olduğu ve koridorların fütüristik bir uzay gemisini andırdığı devasa teknede başlıyor. Ancak denizdeki kaçışta pek keyif alınmıyor. Lo, 10 numaralı kabinde rastgele girdiği bir kadın olduğunu varsayarak birinin denize düştüğünü bildirdikten sonra Richard ve diğerleri onu hemen görmezden geliyor. Lo'nun endişesi, yönetim kurulu üyelerinden birinin filmden önce tanık olduğu rahatsız edici olayı bildiğini ve bunu neden bildiğine dair makul bir açıklama yapmadığını söylemesiyle travma sonrası histeriye dönüşüyor. Lo gerçeği öğrendiğinde bu bir aha anından ziyade kafa karıştırıcı bir ha anıdır. 10 numaralı kulübedeki kadın, beklentileri kesinlikle alt üst ediyor. Ancak hikayedeki tutarsızlıklar tarafından çarpıtılan bir şekilde. Olay örgüsü, izleyicinin ve karakterlerinin zekasına hakaret ediyor ve elit sınıfın yoksul sınıfları sömürmesine dair yüzeysel bir bakış açısı için mantığı ve gerçekliği ortadan kaldırıyor. Bu noktaya gelindiğinde, Lo, her filmdeki her gazetecinin daha önce yaptığı gibi gerçeği ortaya çıkarmak için kendi hayatını tehlikeye atıyor. Anlatım biçimi, coşkulu bir ustalıkla iniş çıkışlar ve sıradan bir öğütmeyle iniş çıkışlar içeriyor. Hikayenin vuruşları, okuyucuların durabilene kadar kaç sayfa kaldığını görmek için sürekli ileri atladıkları uzun bölümler gibi. Belki de bu gerçek kitap için işe yarıyor. Ancak bir film için, ilginç aralar vermeden bir kötü şeyden diğerine atlamak tam olarak iddialı bir hikaye oluşturmaz. Keira Knightley dengesiz bir oyuncu kadrosuna sahip. Knightley, kadronun pek tanınmış yıldızı değil. Ancak yalnızca karakterinin derinliğiyle bile öne çıkan o. Ne yazık ki bu bile pek bir şey ifade etmiyor. Milyarderler, ekip üyeleri ve gazetecilerden oluşan karma kadrosu söz konusu olduğunda, film karakterizasyon sularına pek girmiyor. Knightley ve Pierce dışında izleyicilerin en çok tanıdığı karakterler, Ted Lasso'dan Hannah Waddingham
ve The Walking Dead'ten David Morrissey. İkisi de gösterişçi, dindar korkak rollerinde başarılılar. Ancak onlar ve diğer herkes, son zamanlarda filmlerde görülen en tek boyutlu karakterlerden bazılarına sahip. Tek amaçları, olay örgüsünün onu yere sermesi gerektiğinde, gazeteci Lo'ya alaycı sözler söyleyen zengin züppe robotlar gibi davranmak. Benzer şekilde yapılandırılmış, ultra zengin bir topluluk etrafında şekillenen filmlerde, karakterler tanımlayıcı bir özellik atanarak öne çıkar. Bu durum, Knives Out, Bad Times at the El Royale ve The Menu'de yeterince örneklendirilmiştir. Bu karakterler, onları birbirinden ayıran kesin yazım nedeniyle kolayca birbirlerinin yerine geçemezler. The Woman'ın Cabin 10, birden fazla skandala bulaşmış bir rock yıldızını ekleyerek aynısını yapmaya çalışır. Ancak diğer herkes, zenginleri temsil eden, çoğunlukla beyaz bir modele dönüşür. Çok az geliştirilmiş olmaları nedeniyle karakterler, Lo'nun gerçeği arayışının monotonluğunu pekiştirir. Çünkü neredeyse hiç kimse, böyle bir suçu işlemek için tuhaf sebepler sunmaz. Herkes şüpheli olsaydı, film izleyicilere hikayeye daha fazla yatırım yapmaları için bir neden sunardı. The Woman in Cabin 10, eski tarz bir "kim yaptı" olmaya çalışıyor. Hatırlanmaya değer karakterler Anne, Carrie ve Ben'dir. Ancak çoğunlukla diğer karakterleri büyük ölçüde sıkıcı kılan aynı hastalığa yakalanırlar. Ben, Lo'nun saygın bir meslektaşı olmaktan ziyade bir aşk ilgisine indirgenir ve bu da onu romantik türün korkunç derecede modası geçmiş klişelerinin öznesi olmaya zorlar. Film, ikisi arasında sürekli bir flörtleşmeyi ima eder, ancak aralarında sevgi dolu bir kimya oluştuğunda geri adım atar. Filmin kadın başrolü için romantizmi tek mutluluk kaynağı haline getirmekten korkarak, romantik bir alt hikayeye sahip olma konusunda kendine güvenmemesi sinir bozucu. Kağıt üzerinde bu anlaşılabilir. Ancak bu yarı pişmiş ilişkiye sonuna kadar girmeyi reddetmek, filmdeki birkaç siyahi karakterden biri olan Ben'e haksızlık etmekten başka bir şey değildir. 10 numaralı kulübedeki kadının hayranlık uyandıran yanı, eski tarz gerilim filmlerinin hikaye ve prodüksiyon üzerindeki etkisi. Alfred Hitchcock, Netflix filminde, özellikle de efsanevi Psycho duş sahnesinin övgüye değer bir uyarlaması olan bir bölümde, ruhsal olarak canlı hissettiriyor. Sidney Lumet'in Doğu Ekspresi'nde cinayet filmi de bariz bir karşılaştırma. Ancak bu da topluluk cinayet gizemlerinin bir parçası haline geldi. Stilistik olarak Stone ve görüntü yönetmeni Ben Davis, yatın sıkı ve aşkın özünü kullanarak boğucu bir klostrofobi yaratıyor. Bu kadar büyük bir şeyi aynı anda bu kadar küçük hissettirmek bir mucize. 10 numaralı kulübedeki kadının komik yanı, onlarca yıl önce vizyona girseydi muhtemelen daha iyi bir performans sergileyecek olması. Sınıf eşitsizliği ve beyaz ayrıcalığı üzerine toplumsal eleştiri, fakirin zengini yediği diğer filmlerde daha önce hiç görülmemiş bir şey. 1950'lerde veya 60'larda insanlar Knightley ve Pierce gibi baştan çıkarıcı aktörlerin, sözlerin ve servetin güç olduğu bir savaşta birbirlerine girdiğini görmeyi çok isterdi, ancak Pierce, brutalist de bu rolü çoktan mükemmel bir şekilde oynadı. Ve izleyiciler, hafif cinayet gizemleri aracılığıyla milyarderlere yönelik yumuşak eleştirilerden bıktı. 10 numaralı kulübedeki kadın, evde cuma gecesi izlenmesi için güzel bir film olabilir, ancak ilişkilendirilebilir kahramanı ve klasik göndermeleri onu derin sularda boğulmaktan kurtaramaz. 10 numaralı kulübedeki kadın, 10 Ekim'de Netflix'te yayınlanmaya başlıyor.